konuşup bin ah işitmeye ve görünmez dizginlerle isyan etmeye geldik. Bayanlar baylar, hoş geldiniz. Bayanlar baylar, sevgili dostlar, 16 Kasım Pazar saat 21, sen nasıl olduğuna hoş geldiniz. Şuradan sesimizi kısalım, iki ses yapmayalım. Umarım iyisinizdir, umarım keyifler yerindedir. Bir haftalık bir ara verdik. Bir taraftan Instagram'ı açacağım müsaadenizle. Canlı yayınımızı burada da açalım. Şimdi ufak ufak hazırlıklarımızı yaptık. Arkadaşlar bu canlı yayınları açarken maalesef önce canlı yayın açıp ondan sonra hikayeye girmek gerekiyor. O yüzden yapıyoruz. Şuradan ufak ufak müziğimizi açalım. Öncelikle hoş geldiniz. Arkadaşlar biliyorsunuz bir haftalık bir ara verdik. Bir hafta sonra tekrar karşınızdayız ama tabii bu ara vermemizin sebebi bizle alakalı olan bir hikaye değil. Biliyorsunuz 20 tane askerimiz şehit oldu. 20 tane vatan evladımız, kardeşimiz şehit oldu ve çok üzücü bir olay. Bizim için, ülke için çok üzücü bir olay. Şahsen ben böyle konularda, bu tarz hikayelerde çok fazla görmezden gelmeyi kaldıramıyorum. Çok tercih etmiyorum. Yani orada 20 tane eve ateş düşmüşken yani biz burada hani en nihayetinde bizim formatımızda bir yerde eğlence de var. O yüzden yapmamayı tercih ettik. Yani bir hafta bir zaman verdik. Ha şunu diyebilirsiniz. Şimdi yapıyorsun ama bunun bir hikayesi var. Biliyorsunuz insan önce acıyı duyuyor, kabul etmiyor. Sonra bir kabullenme süreci var. Arkasından da bu kabullenişi yaşama süreci var. Biz buna saygı göstermeyi tercih ettik. Her zaman olduğu gibi Mustafa Kemal Atatürk'ün bir sözü var. Der ki Afrika'da bir yoksulun tırnağı acıdığında sen Ankara'da onu beyninde hissetmelisin der. Biz de bu acıyı hissettiğimiz için bir hafta boyunca ekrana çıkıp insanların evine ateş düşmüşken çok fazla şey yapmak istemedik açıkçası. Burada sanki yani sabaha kadar konuşsak ne ala, sabaha kadar anlatsak biz burada hiçbir kıymeti yok. O yüzden affınıza sığınarak bu arada yani bir hafta program yapmadık diye abonelerimizden de kayıpları olmuş. Canınız sağ olsun tabii ki ama bu ara vermenin amacı budur yani. Başka hiçbir amacı yok. Onu da söyleyeyim. Yani bu hafta itibariyle kaldığımız yerden hayatımıza devam edeceğiz. Tekrar hatırlatıyorum. Bu hafta ara vermemizin sebebi tamamen ülkece yaşadığımız bu kötü olay yüzündendir. Allah hepsine rahmet eylesin. Allah hepsinin mekanını cennet etsin. Biliyorum söylemek boş ama ailelerine büyük sabırlar diliyorum. Büyük metanet diliyorum. Çok zor. Çok kabullenmek çok zor. Onların ailesi için bunu yaşamak çok zor. Çok da fazla söylenecek bir şey kalmıyor yani. Sözün bittiği yer. Ama biz tabii ki üstümüze düşen şey onları her zaman hatırlamak. Hayat kaldığı yerden belki devam ediyor ama o insanlar için muhtemelen bundan sonra etmeyecek. Biz de bu acıyı atamızın dediği gibi beynimizde, yüreğimizde hissetmezsek de o da bize yakışmaz diye düşünüyorum. Peki, şimdi 46 kişiyiz, ufak ufak seyircilerimiz geliyor. Keyifli bir pazardır, umarım iyisinizdir. Instagram'da ve YouTube'da şu anda canlı yayındayız. Arkadaşlar X'te de bir hesap oluşturduk. Eski adıyla Twitter'da. Sen nasıl olduğunu Twitter'da da takip etmek isterseniz. Orada da canlı yayın açacağız ama henüz orayı keşfetmedik. Şu anda hiç henüz takipçi hikayesine girmediğimiz için orada şu an canlı yayın açmadık. Burada açacağız. Bugün ne konuşacağız? Arkadaşlar bugün 90'lara gideceğiz. Çok güzel bir görsel şölen hazırladım sizlere. İzlerken eminim herkes hatıralarını, geçmişte yaşadığı anıları hepsini hatırlayacak. Şimdi
şu şurada durmasın. Hepsini hatırlayacağız birlikte. Yani ben zaten bunu ya hazırlarken de çok gittim yani çocukluğuma, anılara. Eminim siz de gideceksiniz. Olan olayları, önemli olayları konuşacağız. Bunun yanında fenomen olan, 90'larda fenomen olan şeyleri konuşacağız. Hepsini böyle harman şeklinde size bugün 90'ların insanı olarak, ben de 90'lar çocuğuyum. Zaten 90'ları seven ancak o dönemde yaşayan insanlardır. Ufak ufak o yüzden başlayalım diyorum programımıza. Şimdi şöyle yapalım. Önce programa listemizle başlayalım. Bu listeden sonra görselle anlatıma geçeriz. Görselle anlatım daha keyifli olacak. Çünkü sadece bazen konuşmak yetmiyor, yani bir şeyleri görselleştirmek lazım. Hafıza, hani görsel hafıza her zaman daha kuvvetlidir, daha güçlüdür. Bu arada şu an bir taraftan Instagram'a da bakıyorum. Instagram'a gelmiş yeni. Full time dikey video özelliği gelmiş. Bu çok hoşuma gitti. Instagram'dan da görüyorsanız, izliyorsanız eğer bu keyifli bir şeymiş. Peki. Evet, aynen öyle, güzelmiş. Şimdi arkadaşlar, dostlar, Romalılar. Şimdi bir listemi ben ufak ufak açacağım. Listede olanlara bakalım. Bir dakika, nerede listem? Evet. Şimdi arkadaşlar 90'larda tabii ben hep şeyi hatırlıyorum. Yani bu 80'lerin sonuyla 90'ların başı birbirine bağlanan noktalarda aşağı yukarı aslında aynı hayatlar yaşanıyor. Yani 95 ve belki de 98 sonrası 2000'de bir şeyler değişmeye başlıyor ama 80 sonrası ve yani 85-86 sonrası ve 95-96 yılına kadar muhtemelen o aradaki 10 yıllık süreç aynı hayat döngüsünde gidiyor. Yani ben 80'leri hatırlayamam tabii ki. Ben 86 doğumluyum ama nispeten izlediğimiz, gördüğümüz işte eski diziler var biliyorsunuz bununla yapılan. Gördüğümüz şeyler 3 aşağı 5 yukarı aynı. Yani ben mesela 80'ler dizisini çok severim ben. Orada mesela gördüğüm hayatı ben de yaşadığım için diyorum ki demek ki 80'lerde de böyleymiş hikaye. Çok bir farkı yok yani. Vazosundan işte televizyonun üstüne konulan şeyine kadar, ne derler ona? Bir adı var onun da şimdi aklıma gelmedi. İşte örgüyle yapılan şeye kadar, tüle kadar, tül diyeyim şimdi bilmiyorum, gelmedi aklıma. Yani demek ki aynı hikaye. O yüzden 80 sonu da diyebiliriz buna, 90'ların başı da diyebiliriz ama çok güzel, çok keyifli şeyler var. Şimdi önce ben şeyden başlayacağım. Olan olaylardan başlayacağım. Ondan sonra tabii burada şöyle bir şey var. Şimdi örnek veriyorum, 90'larda Kayseri'de, işte Ankara'da, İzmir'de, Bursa'da neler oluyor onu ben bilemem tabii. Biz daha ziyade İstanbul odaklı baktığımız için konuya, İstanbul'un meşhur şeylerine baktık yani. Genelde zaten biliyorsunuz dizilerde de, projelerde, filmlerde de bunları işlerler. Şimdi onları ufak ufak başlayalım arkadaşlar. Mesela 91 yılında en önemli olaylardan bir tanesi, Sovyetler Birliği dağıldı biliyorsunuz 1991'de. 94 yılında Nelson Mandela Güney Afrika'nın Cumhurbaşkanı seçildi. 1995'te Windows 95 çıktı. Öncesinde ne vardı hatırlamıyorum ama. 97 yılında Prenses Diana vefat etti. 98 yılında Google kuruldu. Google'ın kuruluşu 98'de arkadaşlar, bu arada onu söyleyeyim. Hani Google sanki ebediyen hayatımızda varmış gibi ama yok, öncesi var onun. 99'da da Euro'nun tanıtılması ve Türkiye'de GSM ve cep telefonu hikayelerinin başlamasıdır. 99, bakın çok yeni gibi geliyor ama tam 99 yılında cep telefonu hayatımıza ufak ufak ve GSM operatörleri hayatımıza ufak ufak giriyor. Peki şimdi görsellerde de var ama liste olarak da söyleyeceğim. Atlas sineması, Beyoğlu sineması ve mahalle sinemalarının en popüler olduğu dönemler. 90'lı yıllar.
Alışveriş merkezleri İstanbul'da ilk defa Akmerkez, Galeriya gibi, birisi Etiler'de, birisi Bakırköy'de 2 tane AVM alışveriş merkezi açılıyor. Tarihi var mı? Bakıyorum, tarihini yazmamışlar. Peki. Oyun alanları, Luna Parklar, bunlar da 90'larda olmaya başladı. Onun öncesine gittiğimiz zaman ünlü bir şey vardı, biliyorsunuz, İzmir Fuarı vardı. İzmir fuarları her yaz oraya gidilir gelirdi. Orada her şey vardı. Konserler, sahneler, oyunlar, bilmem neler. Sonradan işte İstanbul'da Luna Parklar kurulmaya başladı. İşte Bostancı Gösteri Merkezi çok eskidir. Hani yaşım tuttuğu kadar söylüyorum. Diskolar ve gençlik kulüpleri özellikle İstanbul'da 90'larda artmaya başladı. Bu da önemli noktalardan bir tanesi. 90'ların efsane dizileri Friends 1994 ve 2004 arası çekiliyor. Full House, Tatlı Ev 87-95 arası. Saved by the Bell, The Fresh Prince of Bel-Air, Will Smith'in dizisiydi. Sailor Moon, Dragon Balls, Beverly Hills ve Twin Peaks'te dünyadaki 90'larda popüler olan diziler. Peki tabii şey de var. Bizde neler var? Bizde de nerede? Mahallenin Muhtarları var. 1992 ve 2002. Hepimiz izlemişizdir bu arada ya. Hakikaten. Ya bir de şey vardı. O dönem herkes, ya şeyi çok seviyorum mesela. Herkes aynı şeyi izliyor. Herkes aynı şeyi evine alıyor. Mesela bir tane biblodan, atıyorum, bir biblo var ve ondan herkes de var. Bak bu müthiş bir şey abi. Yani aslında seni ne kadar dengeleyen, yani sen atıyorum milyonların da olsa düşük bir bütçeyle de yaşıyorsan o biblo senin evinde var hocam. Var olduğu için de o aradaki aslında farkı yok ediyor bu yani. Ve herkes birbiriyle komşu. Ya şey hikayesi var ya, işte misafir gelecek bizim evde, atıyorum ne yok abi? Fazla sandalye yok. Bütün evlerden sandalye akını mesela. Koltuk yoksa koltuk, işte televizyon yoksa televizyon. Herkes böyle yaşıyordu ve aslında bugün baktığımda ne kadar abes geliyor. Yani lan bugün şimdi bana niye alt komşu ya da üst komşu televizyonunu versin ki? Vermez ki. Birbirine dost, herkes arkadaş, herkes birbiriyle eşit yaşıyor bu hayatı ve bu çok keyifli bir şey yani baktığında. Hakikaten çok keyifli. Ya şimdi göremiyorsun onları. O zaman diyorsun ki ulan hakikaten insan seviyormuşuz. Hakikaten birbirimizi seviyormuşuz. Bugün çok, dediğim gibi, abes geliyor. Mesela başka şeylere gidelim. Bizimkiler dizisi vardı. Hastasıydım. Çiçek Taksi ben çok sevmezdim. Küçük Ağa, Ferhunde Hanımlar çok severdim. Perihan abla, o da 86'larda başlıyor, 90'lara kadar devam ediyor. Tatlı Kaçıklar, Şaşı Felek Çıkmazı, Bir Demet Tiyatro 2000'lere kadar sürüyor bu arada. Ve Çılgın Bediş çok severim. Çok sever. Yani bu arada sevmeyen de yok ha, onu söyleyeyim yani. Hani geçen hatta konuğumuz geldiğinde şey hikayesini konuştuk ya, 90'ları falan. 90'larda herkes aynı değil mi? Herkes aynı şeyi seviyor. Herkes aynı şeyi dinliyor, aynı şeyi izliyor. Ve her şeyin başında bir şey var. Sevgi durumu var. Yani şimdi mesela şeyi çok net hatırlarım ben. Yılbaşı yaklaştığında biz Kadıköy bölgesinde oturuyorduk eskiden. 90'lı yıllarda, 2000'li yıllarda. Mesela yılbaşı yaklaştığında Bahariye'ye, Altı Yoldan, o Boğa'nın oradan yukarıya doğru Bahariye'ye, oradaki bütün dükkanlar, ne olursa olsun ama hangi dükkan olursa olsun, bütün malzemelerini yılbaşı alışverişi yapacak halde, yani yılbaşı alışverişi yapacaksın mesela. Herkes böyle tezgahlarını yola koyardı ve inanılmaz bir curcuna vardı. Yani yılbaşı alışverişi böyle bir keyif veren bir şeydi. Herkes işte oyuncaksa oyuncak alıyorsun kendine. İşte biliyorsun eskiden herkes birbirine hediye alırdı. Şimdi hediye almak da zorlaştı. Değerlerimizi galiba yitiriyoruz ya. Yani tabii ki o 90'ları yaşayamazsın artık ama yine de keyifli zamanlarmış. Şimdi daha iyi anlıyorsun bunu. Değerini yitirdiğinde anlıyorsun. Peki şimdi başka popüler olaylar var. Tarkan'ın çıkışı 90'lı yıllarda, Kıl Oldum Abi, acayipsin dönemi.
Michael Jackson'ın Dangerous ve History dönemleri, Spice Girls'ün patlaması, dünyada ya müthiş popüler oldular. Britney Spears'ın Baby One More Time çıkışı, Nirvana'nın grunge akımı var. Madonna'nın Vogue dönemi, MFÖ'nün konserleri, Mustafa Sandal'ın Ay'a Benzer ve Araba dönemi konserleri, Barış Manço'nun 7'den 70'e altın yılları ki benim için çok değerlidir, önemlidir. Sertab Erener'in Sakin Ol ve diğer hitleri, bunlar müzikte yaşanan şeyler. Yine TV programlarından söyleyebilirim. Kurtlar Vadisi öncesi Deli Yürek'in çıkışı. Yani Kurtlar Vadisi daha gelmeden Deli Yürek var biliyorsunuz. Kenan İmirzalıoğlu'nun şeyi. PlayStation 1 çıkıyor 91 yılında. Bakın PlayStation 1 91 yılında çıkıyor. MSN Messenger öncesi ICQ var biliyorsunuz. İnternet kafeler, CD çalarlar. 90'lı yıllarda CD çalarlar geliyor ve kaset dönemi ufak ufak işte Walkman'ler vardı. O Walkman'ler bitiyor ve Discman'ler başlıyor. Discman'ler de sonradan işte zaten neydi onların adı? iPod değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. iPod'lar geliyor ve iPod'larla beraber Discman'ler de hayatımızdan çıkıyor gidiyor. Yani artık arabalarda şey de yok biliyorsunuz. Disk çalar falan da koymuyorlar yeni arabalara. Bitti artık çünkü yani. Ufak ufak kayboluyor. Peki şimdi gelelim en keyifli yere. Şimdi arkadaşlar sahne sahne, görsel görsel, anlata anlata gideceğiz. Umarım yayında bir aksama yoktur. İnternette bir problem yoktur. Her şey normal gözüküyor. Bir sıkıntı varsa bana yazabilirsiniz. Peki şimdi başlıyoruz arkadaşlar. At this stage. Şimdi bu abiyi hatırlayan vardır değil mi? Mesela var mı hatırlayan? Sevgili Bob Ross. Kahraman, bizim çocukluk kahramanımız Bob Ross. Şu şeyi düzelteceğim şimdi bir dakika. Şöyle yapsak nasıl olur? Olmadı. Tamam şöyle kullanalım ya. Ben de kendimi kaybetmeyeyim. Sinek gibi olmayalım. Şimdi sevgili Bob Ross her pazar TRT'de biliyorsunuz resim yapardı ve o doğaçlama yapardı. Yani en azından biz doğaçlama olduğunu biliyorduk. Adam muhtemelen kendi yapacağı şeyi şey yapardı da ne derler tahmin ederdi ama Ender hocamın dediği gibi iki çizgiyle başlayıp eser yaratan yani müthiş bir adam. Bu arada oğlu şu anda galiba yapıyor ve oğlu da fena. Oğlu da çok iyi. Yani çok severdik biz. Şuraya bir dağ çizelim, şu yaprakları sallayalım falan gibisinden. Müthişti yani bu arada. Çok keyifliydi. Peki slide 2'ye bakalım. Olacak o kadar. Perşembe günlerinin olmazsa olmaz komedi ve eğlence programıydı. Deli gibi izlerdik abi. Yani deli gibi izlerdik. Hiç başından kalkamazdık ve hatta şunu çok iyi hatırlıyorum. Olacak o kadar yaklaşık 9.30-10 civarı başlardı. Bak saatini bile hatırlıyorum. Öncesinde de bir tane boktan bir dizi vardı abi. Yani dizi mi film mi onu da hatırlamıyorum da. Dizi mi film mi hatırlamıyorum. O bitsin diye böyle dua ederdim yani. Bitsin de bir an önce olacak o kadar başlasın diye. Sevgili Levent Kırcı'ya Allah rahmet eylesin. Çok büyük ustaydı. Bugünleri de gören bir ustaydı. Bugünleri bile yazan, çizen ve çok en önemlisi de kendi makyajını kendisi yapan bir sanatçıydı. Yani müthiş bir ustaydı. Toprağı bol olsun. Peki. Hatırlayan var mı? Bu görseli. Mesela. Susam Sokağı. Susam Sokağı çocukluğumuzda vazgeçemediğimiz çizgi filmlerimizden. Yani çizgi film diyorum ama daha ziyade kukla üzerinden devam eden bir şeydi. Susam Sokağı ama anılarımızda kazılı hafızamızda şeydir yani.
Coca-Cola'nın altındaki kapağın altındaki plastik şeyi çıkartmayan var mı abi? Mesela. Yok değil mi? Bunu hatırlıyorsunuz değil mi? Ben çok net hatırlıyorum. Hatta ben onu daha iğrenç bir şey söyleyeyim. Ben onu çıkarıp çiğnerdim çocukken böyle. Yani şu Coca-Cola'nın içindeki şeyi çıkarıp ağzıma atıp çiğnerdim yani. Ama çok şeydi. Çok yani ve bedava çıkıyor bak içinden aynı zamanda da. Peki devam edelim. Bunu ya bu müthiş bir şey ya. Bu özellikle ben mesela araba sevdalısı bir çocuktum. Yani sayısız arabam vardı. Bu sayısız arabamın şeyine tabii yol lazım. Tam olarak burada gördüğümüz hikayeyi yapıyordum yani. Ki herkes yapıyordur muhtemelen. Yani kız erkek bütün çocuklar yapıyordur. Halının kenarındaki izler bizim için otobandı, şehir yollarıydı, sokaklardı, caddelerdi. İşte diyorum ya işte bak hayal gücü burada başlıyor abi. Yani bu çocuk orada halıda hayal etmeye başlıyor. Yok ki. Şimdi bugün mesela bir oyuncak bak abi. Çok güzel bir noktaya değinmek istiyorum. Ki hak vereceksin söylediğime. Şimdi bak biz yokluğu yoktan var eden nesiliz. Tamam mı? Şimdi bir halının bir çocuk için oyuncak malzemesi haline geldiğini düşün. Neden? Çünkü benim oyuncağımda bir yol yok. İşte bugün biliyorsunuz böyle o Hot Wheels'lar falan var ya 10 metre yolları var falan filan. Şimdi onu koymuş adam ama çocuk hiçbir şey hayal edemiyor ki. Hiçbir şey hayal edemiyor. Yani koyuyor, basıyor düğmesine. O kendi kendine gidiyor. O da izliyor sadece onu. Hayır abi bak biz burada hayal ediyorduk. Ya ben arabayı kullanırken bambaşka şeyler hayal ediyordum yani. O yüzden çocuğun hayal etmesine ne demiş Ender hocam? Halının altına yastık koyar dağ tepe yapardık. Aynen öyle abi. Aynen öyle. Yani bak bu senin hayal gücünü 2'ye 3'e katlayan bir hikaye. Yani çünkü sen yok yani yokluk sana bunu yaptırıyor. Hani ben mesela çok net hatırlıyorum. Bu G.I. Joe'lar vardı. Küçük figürler vardı böyle. Onlara mesela ip bağlar onları duvara bağlardım. İşte yukarıdan aşağı bunu da yapmıştır. Herkes yapmıştır. Yukarıdan aşağı adamları kaydırırdık abi böyle. Ama o anda ya mesele onu yapmak değil. Mesele o anda ne hayal ettiğin. Yani ne hayal ediyorsun o anda. Yaşıyorsun bunu. Peki. Devam edelim. Bunu hatırlayan vardır herhalde ya. Böyle yüzükler vardı. Bakkalda falan satılıyordu bunlar böyle. İçine su koyarlardı böyle çaktırmadan birbirimize su sıkardık falan filan yani. Salak bir oyuncak ama çok tutan bir şeydi. Çok tutmuştu yani o dönemler. Onu da söylüyorum. Şimdi gelelim 7. görselimize. Evet şimdi burada 2 tane görsel var. Hatta şöyle büyüteyim bunu ben. Üsttekini zaten yani çok klişe. Herkes böyle kasede o zaman parmakla da sarılıyordu bu. Ama bir taraftan da ne derler? Kalemi soktuğun zaman daha hızlı sarabiliyordun. Çünkü o dönemler yoktu bu arada. Her teyipte geri sarma ileri sarma yoktu ya. İyi teyipler de vardı. Her teyipte yoktu. Alttaki de yanlış hatırlamıyorsam gazeteler falan veriyordu. Onu da çok iyi hatırlıyorum. İşte hem bebeği veriyordu hem kıyafetleri veriyordu. Kesiyordun. Ondan sonra onu bebeği giydiriyordun. Bak şimdi bir şey söyleyeyim sana hocam. Bak burada şimdi yani şu bebek giydirme hikayesi için söylüyorum bunu. Ne kadar ucuz bir şey değil mi? Yani kağıtla oynuyorsun. Hani kağıt bir bebekle oynuyorsun. Ama işte bu biraz hep söylüyorum abi. Birisinin bir şeye sahip olması için önce onu hayal etmesi lazım. Önce onu arzulaması lazım. Hep söylediğim hikaye var abi. Kağıt bebekler bunlar. Evet bak Yağmur Hanım demiş ki kağıt bebekler. Aynen öyle. Şimdi bu yok. Bugün mesela kız çocuklarına bakıyorsun. 40.000 tane Barbie bebekler bilmem neler var. Emin ol var ya sen şunu yaparken aldığı keyfi o almıyordur biliyor musun? Çünkü senin onu hayal etmen işte satın alabildiğin şey hayal olmaktan çıkıyor. Tam olarak buraya oturan bir cümle. Yani müthişti ya müthiş yani hakikaten çok keyifliydi. Peki devam edelim. Misket. Ben çok severdim abi misket oynamayı.
Özellikle beyaz misketleri çok severdim. İçi gözükmeyen böyle beyaz misketleri. Ya düşünsene abi, misket oynuyorduk ya. Sokakta misket oynuyorduk. Hani ütme vardı ya. Üttüm seni derlerdi ya, işte sen mi üttün ben mi üttüm falan filan. Çok keyifliydi, çok eğlenceliydi. Devam edelim. Evet, bunu hatırlayan var mı ya? Benim yoktu ama ben yani herhalde bir 10 kişiden 10'unda da vardı bu. Şey, ne derler? Ender hocam demiş ki çok misket koparmışımdır demiş. Hocam işte yani çok keyifliydi. Ee, Ben de çok severdim misket oynamayı. Bu şeyi hatırlayan var mı ya? Bu motosiklet mi, bisiklet mi neyse. Ben mesela bunu çok net hatırlayabiliyorum. Hafızamda çok net var yani bu. Hani bu hikaye çok net var kafamda. Peki, devam edelim. Evet, üstteki fotoğrafa bakalım. Üstteki fotoğraf Polis Akademisi. Herkesin severek izlediği bir Polis Akademisi. Bu arada şeyi hatırlamıyorum ben ya. Dizi miydi, film miydi? Ya, o kadar çok bölümü vardı ki, dizi miydi ya Polis Akademisi? Hatırlamıyorum mesela ben ama sanki böyle yani dizi gibiydi ama bir taraftan da film miydi? Hatırlamadım abi. Ya hatırlayan varsa yazsın bu arada bana, ben hatırlamıyorum çünkü. Dizi miydi, film miydi? Süper Baba müthiş bir şey, dizi, müthiş bir senaryo. Ee, Çengelköy'de çekiliyordu. Çengelköy ama şey, Çengelköy'den bahsediyorum. Gerçek Çengelköy'den bahsediyorum. O NATO yolundaki Çengelköy'den bahsetmiyorum. O eski kahvehaneleri olan, eski küçük evleri olan Çengelköy'den bahsediyorum. Müthiş bir diziydi. Çünkü biz oraları çok iyi, ben o bölgeye çok gidip geliyorduk işte çocukken, o bölgeye işte Beylerbeyi, o Beykoz hattında çok gidip gelirdik. O yüzden orayı gerçekten çok iyi biliyordum yani. Çekilen yerleri de görmüşlüğümüz vardı. Peki. Evet, şimdi burada tabii Power Rangers'lar var. 5 karakter ve herkesin mutlaka koluna taktığı ve bir gün takacağı, bir gün herkes Casio takacaktır, onu unutmayın. O inanılmaz saat. Yani bu inanılmaz bir saat. O zamandan beri var olan bir şey. Bizim müziğimiz durdu arkadaşlar. Neden durdu müziğimiz? Allah Allah, müziğimiz kesildi. Bilmiyorum neden. İnternet gitti galiba. Yo, gitmemiş. Allah Allah, internet mi gitti şu anda? Yayında mıyız acaba şu anda? Bir problem gözükmüyor ama galiba internet müzikle alakalı bir sıkıntı var. Geliyor bize ses. Ha, tamam hocam. Geliyorsa problem yok. Peki. Yok, bende bir anda müzik kesildi. Acaba dedim şey mi, internet mi kesildi? Ha, şimdi düzeldi bende de. Peki. Bir küçük aksilik. Peki, devam edelim. Casio'yu gördük. Power Rangers'ı gördük. Evet abi. Şu fotoğrafı çok seviyorum. Ben değilim bu arada bu. Hani bana benziyor olabilir ama ben değilim. Önce üsttekine bakalım. Üsttekini hatırlayan var değil mi? Herkes biliyordur üsttekinin ne olduğunu. Sobalı evlerde olmazsa olmaz bir icat. Çamaşır kurutmak için asılan. Abi ne kadar manuel bir dönemmiş ya. Müthiş müthiş. Yani harika bir dönem. Alttaki de hakikaten Ender hocam doğru söylüyorsun. Hepimiziz yani. O hepimiziz abi. Bu şu fotoğraf hepimiz olabiliriz yani. Hani o kadar şeydi. Herkes bunu yapmıştır. Ama çorapla yapamazsın. Çorapla yapamazsın. Filiz Hanım demiş ki her evin olmazsa olmazı. O çubuklardan bahsediyoruz. Evet abi. Sobalı evlerin olmazsa olmazıydı o. Bir de şey vardı, bu sobaların arkasına konurdu böyle ısıyı şey yapmasın diye, geçirmesin diye. Alüminyum böyle bir şeydi o.
Yani ne kadar güzel ve manuel şeyler ama çok keyifli. Baksana abi yani. Ya ne diyorum, şu hareketi yapmayan bizden değildir diyemez miyiz abi? Diyebiliriz ya bence. Çok acayipmiş yani gerçekten. Peki devam edelim, devam edelim. Evet, benim en sevdiğim şeylerden bir tanesi. Hatırlıyorsunuz değil mi bunu? Sinek arabalarını. Abi bu sinek arabaları biz arkasına binerdik ya. Yani şimdi full göstereceğim. Şu arabanın kasasına binerdik ve o gaz çıkaran borunun yanında dururduk ya. Ve biz hala yaşıyoruz abi. Ya düşünebiliyor musun ya? Şu arabanın arkasındaki kasasına koşar koşar binerdik. Ve o yanından çıkıyordu gaz yani. Bayağı soluyorsun bu gazı sen o anda. Bir de o zaman şey vardı hocam. Böyle şimdikiler gibi saydam gaz değil. Bayağı bildiğim beyaz, ortalığı göz gözü görmeyecek şekilde basıyorlardı o gazları. Yani ilaçları. Ve hiçbir şey olmadı. Biz hala yaşıyoruz yani. Teşne bir nesiliz abi. Hakikaten teşne bir nesiliz ya. Peki. Monami'nin, tabii bu var mı şu anda bilmiyorum ama reklama girmez. Monami'nin pastel boyaları her çocuğun şeyi, hayali. Herkesin evinde olan, her okulda gördüğünüz klişe bir pastel boya seti. Monami. Peki devam edelim. Bunu hatırlayan var mı? Ya bu halini hatırlayan. Biliyoruz ne olduğunu da hani bu halini böyle bakan var mıydı yani? Vardır elbette inceleyen, bakan. Şey, film şeyleri, fotoğraf makinesi ya. Fotoğraf makinesinin filmleri işte abi. Yani fotoğrafçı sana fotoğraf makinesiyle beraber filmlerle beraber, fotoğraflarla beraber konuşamadım ya. Fotoğraflarla beraber filmleri de verirdi ya sana, bunları küçük küçük hallerini. Çok keyifliydi. Hakikaten çok keyifliydi. Peki devam edelim listemize. Çim adamlar. Çim adam, çim adam. Bu çok klişeydi. Herkesin vardı. Ya bir toprağa kafa şekline sokup, şimdi baktığında ne kadar salakça geliyor ama o zaman işte bak bu tam olarak şeyin özeti arkadaşlar. Yokluğun getirdiği hayal gücünün özeti işte. Yani bir toprak böyle içine sarılı, yuvarlak bir toprağın üstüne çim çıkıyor diye, orada sadece kaş göz var diye mutlu olan bir nesiliz biz. O yüzden bizi üzemezsiniz kolay kolay yani. Peki missaplar, fasulyeler ve çubuklar. Ben en çok fasulyeleri severdim. Hala fasulyeyi çok seviyorum bu arada. Missap'ı çok sevmezdim. Çok matematiğim çok iyi değildir çünkü. Ama fasulyeleri severdim. O çubukları da severdim. Peki devam edelim. Evet, bu da herkesin muhtemelen, şöyle büyüteceğim biraz daha, herkesin yaptığı, evinde yaptığı şeylerden bir tanesi. İşte sandalyeleri bir araya getirmek, üstüne yorganlar, yastıklar, evi mahveden, anneleri çılgına çeviren ama çocuklar için harika bir oyun parkuru. Şimdi bugünün AVM'ye gidiyorsun ya, çocuğu parkura bırakıyorsun falan filan. Al işte abi parkurun dik alası yani. Peki. Çok güzel anılar. Evet Ender hocam, benim de gözümde canlanıyor. Yani çok keyifli, çok keyifli. Geri gidiyorsun, bayağı yıllar evveline gidiyorsun ve diyorsun lan biz hakikaten bunları yaptık. Yapıyorduk yani diyorsun. Çok keyifli anılar gerçekten. İşte amacımız da bu anıları yad etmek. Peki. Yukarıda Zeyna ve Herkül var. Eminim herkes izlemiştir. Bu da kısa dizi tadında bir şeydi. Altta da galiba, o yanlış hatırlamıyorsam, Şahane Pazar mıydı? Behzat Uygur, Süheyl Uygur, galiba Sinem Kobal o. Şahane Pazar olması lazım. Çok net hatırlamıyorum ama o da çok severek izlediğimiz 90'ların meşhur programlarından bir tanesiydi. Galiba görsel yok ama turnike vardı mesela. Çarkıfelek vardı.
Bunlar da televizyonların olmazsa olmazlarından bir tanesiydi. Devam ediyoruz. Alf. Alf'i de çok severdim ben. Ama Alf'in şeyi öldü galiba. Ya senaristi ya yapımcısı. Alttaki de tabii ki marka olarak adletmeyin arkadaşlar. Çünkü artık böyle bir logo yok. O da ilk haliydi. Çocukken gördüğümüz haliydi markanın. Şimdi tabii değişti yani. Ama bu herkesin bildiği bir şeydi. Bir de sanki o zaman daha kaliteliydi ya. Bilmiyorum. Devam ediyoruz. Rich Rich. Bunu hatırlayan var değil mi bu çizgi filmi? Zengin bir çocuk malikanede yaşıyor ve bir sürü anısı var. Ben çok severdim açıkçası. Rich Rich'i. Bu arada hızlı mı gidiyoruz yoksa yavaş mı gidiyoruz bilmiyorum. Ona göre komut değiştirebiliriz. Peki. 36 dakikayı devirdik zaten. He-Man. Ben de burada bunu çok, He-Man'i de çok severdim. Çok güzel, ya çok güzel çizgi film ama şimdi bak mesela bugün şey yapsanıza mesela YouTube'a ya da herhangi bir yerde bir He-Man çizgi filmi bulursunuz. Ya o kadar kötüymüş ki teknoloji o zaman. Çizgi film teknolojisi o kadar kötüymüş ki ya şimdi dayanamazsın, tahammül edemezsin izlemeye yani. Hani açılar yok, tek açı, işte sahneler bile hareket etmiyor. Yani belli hareketler üstüne hep. Ama o zaman çok seviyorduk. Peki Teletabiler. Ben çok sevmezdim açık konuşayım. Yani çok hoşuma gitmiyordu Teletabiler. Ama seven de çok seven de çok seviyordu. Peki. Sarı sayfalar. Evet, Altın Rehber galiba. Sarı sayfalar değil, çok özür dilerim. Altın Rehber bu. Sarı sayfalar başka. Bu Altın Rehber'di. Hatırladınız değil mi Altın Rehber'i? Peki. Devam ediyoruz, devam ediyoruz. Yeminle ben de hiç sevmezdim. Kuzenimle kumanda kavgası yapardık. Evet abi, Teletabileri ben de sevmiyordum. Oldum olası da sevemedim. Peki, Nane Şekeri. Vapurların olmazsa olmazı. Yine o dönemlerde çok popüler. Hala var gerçi muhtemelen. Ada vapurlarında falan filan. Çok özür dilerim. Ada vapurlarında falan var galiba hala. Ama o dönemin şeyiydi. Popülaritesi vardı. Şimdi çok şey değil galiba yani. Hani normal vapurlarda var mı bilmiyorum bu arada. Peki devam edelim. Burada bir Efe'yi hatırlamıyorum. Zafer gazoz galiba o Zafer. Onu hatırlamıyorum. Gerisini çok net hatırlıyorum. Hatta Tamek markasının şişeleri kahverengiydi. Meyve sularının şişeleri. Onu çok net hatırlıyorum. Fruko'yu çok net hatırlıyoruz. Fanta'yı çok net hatırlıyoruz. Hepsini hatırlıyoruz yani. Bir tek Zafer'le Efe'yi ben çıkaramadım. Onun haricinde çok hepsi okey. Peki devam edelim. Şimdi arkadaşlar yukarıda TRT Telegün yazıyor ya. Bu Teletext miydi? Ben size de sormak istiyorum bir taraftan. Teletext miydi? Yoksa böyle Telegün diye bir şey mi vardı? Bunu çok çıkaramadım abi ben. Yaparken de hatırlayamadım. Ama televizyonlarımızda biliyorsunuz böyle bir şey vardı. Telegün diye. Teletext vardı sonradan. Alttaki silgiyi dişlemeyen var mı ya? Yani onun önünden böyle bir kıt almayan var mı yani? Onu kıtlamayan yoktur herhalde. Herkes bir ucundan tadına bakmıştır yani. Çünkü çok güzel kokardı. Hakikaten çok güzel kokardı. Dayanamaz mı? Herkes bir kıtlamıştır onu yani. Peki. Kaçıncı slayttayız? 27. slayttayız. Devam edelim. Önce altındakine bakalım, sonra üsttekine. İşimiz uzun biraz. Fasulye çok basit hikaye abi. Yani peçeteye, özür dilerim, peçete nereden çıktı? Pamuğa işte koyuyorsun ve oradan bitki çıkıyordu. Bizim için tabii çok mucize bir şeydi bu. Çünkü toprak olmadan çıkıyor bu. Çok keyifliydi. 7'den 77'ye olur mu ya? Adam olacak çocuk, çok özür dilerim.
7'den 77'ye geziyordu Barış Manço. Dünyayı geziyordu. Adam olacak çocuk, bu bizim kuşağımızın en popüler, her çocuğun keşke ben de orada olsam dediği ama nasıl ulaşacağı, nasıl gideceğini bilmediği, hiçbir zaman bilmediği. Ama sevgili Barış Manço Türkiye için bence hala yeri doldurulamaz, yerine hiç kimsenin bence gelemeyeceği müthiş bir kültür ve sanat elçisiydi. Aynı zamanda çok büyük bir değerdi. Barış Manço sadece bir şarkıcı değildi bence. Sadece bir sanatçı da değildi. Barış Manço ülkesi için hizmet eden bir adamdı. O öldüğünde ben açık konuşayım, kendi bir yakınımı, hatta bir aile büyüğünü kaybetmişçesine üzüldüm. Hatta ben yurt dışında yaşıyordum o dönem. O kadar üzülmüştüm ki yani. Ama Barış Manço hiçbir zaman ölmeyecek bizim için. Çünkü onun bıraktığı eserler, bıraktığı anılar, özellikle bizim çocukluğumuzda bıraktığı anılar hiçbir zaman silinmeyecek. Bugün adam olacak çocuğu yapsam bu kadar izlenir mi? Bilmiyorum. Bakın arkadaki Türk bayraklarına, şeylere, muhtemelen bu özel bir program. Şöyle büyüteyim bakayım. Muhtemelen özel bir program bu. 23 Nisan falan olabilir. Her çocuk oraya çıkardı. Kimisi konuşurdu, kimisi konuşmazdı. Ama yani hakikaten çok keyifliydi. Sevgili Barış Manço'nun da toprağı bol olsun tekrar. Yad edelim onu sevgiyle, saygıyla. Peki, devam edelim. Evet, burada şimdi yine 2 tane görsel var. Bir açalım bakalım neymiş. Üstteki gene muhtemelen gazetelerin verdiği şeylerden bir tanesi. Yokluğun şeyi, hani kartondan ev yapmak, işte kartondan araba yapmak. Bence keyifli, bence güzeldi. Ben çok yapmazdım, çok ilgilenmezdim ama yine de güzeldi. Altta da Atari salonlarının, özellikle erkek çocuklarının, yani çok fazla kızlar gider miydi bilmiyorum ama erkek çocuklarının okuldan sonra çıkmadığı belalı yerlerdir oralar. Çünkü serserisiz de gelir. İşte balkon çocuğu tabir ettiğimiz adamlar, çocuklar da gelir. Ve orada hep şey vardır, yancılar vardır. Gelir böyle yanına, sen oyun oynarsın orada. İşte geçmeye çalışırsın. Gelir yanına der ki geçeyim mi oyunu der. O pezevenk oyuna geçeyim mi? Sen de şimdi geçmek istiyorsun ya mesela oyunu. O sana geçeyim mi derken o pezevenk bedavaya orada akşama kadar oyun oynar. Sen de attığın jetonla kalırsın mesela. Yenilir, der ki ya bu çok zor falan filan der. Tanımadığın için bir şey de diyemezsin. Atari salonları öyleydi. Hatta Kadıköy'de, Rıhtım'da bir yer vardı şimdi. Adı aklıma gelmedi ama çok özür dilerim. Orası çok güzel bir yerdi. Çok da gitmişliğim vardır yani, onu söyleyeyim. Peki. Geldik tasolara. Taso oynuyorduk mesela. Bunlar şeylerden çıkıyordu değil mi? Cipslerden falan çıkıyordu tasolar. Cipslerin içinden çıkıyordu ve o yani taso oynamak işte 50'li oyunlar, 40'lı oyunlar, 100'lü oyunlar falan. Gerçi taso o kadar duruyor muydu üst üste bilmiyorum ama bir de şeyleri vardı galiba. Bayağı unutmuşuz hocam. Hangisi daha değerliydi, hangisi daha değersizdi hatırlamıyorum ama şey vardı yani işte Pikachu mu daha değerli, o mu daha değerli. Çok keyifliydi ama yani şeyler. Peki tasodan çıkıyoruz. Bakıyoruz Cinali'nin serisi. Abi bunu hatırlıyorsunuz değil mi Cinali'yi? Cinali müthişti ya. Bu kadar kötü bir bu kadar kötü bir çizim ama hikayeleri, işte anıları falan acayip hepimizin de hayatında yer bırakmıştır diye düşünüyorum. Çok da güzeldi yani. Hala var mı acaba bilmiyorum. Vardır muhtemelen ama bu kitaplar var mıdır? Ya ben mesela şeyi sevmiyorum. İşte Ayşegül tatilde var mesela değil mi? Hani çocukluğumuzda vardı. Ama o şimdi güncel kuşa kağıtlarla falan basılıyor. Ben o zamanın şeyini istiyorum abi. O zamanın eski halini istiyorum. Ya şu seriyi bulursan al mesela. Anladın mı? Kaçırma yani. Peki geldik. Nereye geldik? Futbolcu kartları. Bak bunu çok severdim abi.
bunu çok severdim. Yağmur Hanım demiş ki yeni basımları var demiş. İşte yeni basımlar değil yani, eskileri olsa o eski koku. Mesela şu futbol kartları var ya abi. Bak bu futbol kartlarının kokusuna ben ölüyordum yani. O kadar çok seviyordum ki o matbaa kokusu gerçi o da. Ama çok hoşuma gidiyordu mesela. Bu futbol kartlarını da mesela oynardık. Gerçi neye göre kazanılıyordu onu bilmiyorum, hatırlamıyorum. Yani nasıl bir oyunda oynuyorduk ama işte 50'li mi oynuyorsun, 100'lü mü oynuyorsun? 100'lü oynamak demek işte. Sen 100 tane kartla oynayacaksın. Karşındaki de 100 tane kartla oynayacak. Galiba ya aynı takım gelince falan yeniliyordu ya. O kadar hatırlamıyorum ki yani, çok üzgünüm. Hatırlayan varsa da yazsın abi bana. Alttaki para da arkadaşlar bir zamanın Alman parası olan mark. Tabii şu anda yok mark. Alman markı dedikleri bu oluyor. Yani euroya geçtikten sonra mark tabii ki hayalet oldu gitti. Peki bakalım Game Boy'a geldi sıra. Game Boy Nintendo. Bu arada ben bunu şeyden buldum. Üzerindeki yazılar tabii Ganbei falan öyle bir şey yok da. Hani yapay zekada ürettik. O klişe Nintendo'nun Game Boy'u. Bu da bizim hayatımızda çok önem arz ediyordu. Çünkü Game Boy ilk renkli ekranlardan bir tanesiydi. Bunun öncesi var tabii. Tetris'ler var. Yanlış hatırlamıyorsam Tetris'lerdir ilk Bu Nintendo Game Boy'lar falan sonradan eklendi. Çünkü bunlar renkli ekrandı. Doğru hatırlıyor olmalıyım yani. Öyle düşünüyorum. Ama bizim için çok değerliydi. Çok da böyle kasetli çalışıyordu bunlar. Arkadan kaset takıyordum bunlara. Peki devam edelim. Bakalım nereye geldik? Furby'ler. Furby'ler çok kaliteli ve güzel oyuncaklardı. Hala öyleler bu arada. Hala Furby var. Hala bak, düşünebiliyor musun? O zamandan bu zamana ki muhtemelen şimdiki versiyonlarında artık belki de yapay zeka soktular hikayeye. Bilemezsin ki yani, tamamen sesle komutlar mesela var. Mesela o zamanlarda belli komutları yapıyordu galiba, yanlış hatırlamıyorsam, ama şimdikiler herhalde çok daha gelişmiştir diye düşünüyorum. Mesela ben bu çok seviyorum abi. Geçmişte başlayıp hala bugün devam eden bu akımlar çok keyifli. Bence herkesin evinde bir Furby olmalı yani. Çünkü hem benim oyuncağımdı bu. Yani tam olarak şunu söylemeye çalışıyorum. Benim de oynadığım ama bugün çocuğumun da oynayacağı bir oyuncak. Anlatabiliyor muyum? Yani Nintendo da öyle mesela. Tetris de öyle. Yani Tetris'i ben de oynuyordum ama bugün çocuğuma versem o da oynayacak. Yarın onun çocuğu da belki Tetris oynayacak ya da Furby ile oynayacak. O yüzden çok önemli. Mesela Lego. Abi Lego ne zaman başlamış? Söyleyeyim mi size? Lego. Hemen söylüyorum şimdi size bak. Tam olarak söylediğim şeyin üstüne geliyor. Abi Lego'nun 1932'lerde başlamış üretilmeye. Lego. Düşünebiliyor musun? 1932'de üretmeye başlanmış bir oyuncak. Bugün hala arta artık biliyorsunuz yetişkinler için Legolar var. Hatta eşim bana bir tane siparişi verdi. Ya siparişi verdi demeyeyim de bir hediye temennisinde bulundu. Lego'dan biliyorsunuz Mona Lisa'yı yapıyorlar. Başka sanatsal şeyler var, çiçekler var, bilmem ne, at var falan. Artık yetişkinler için de Lego var. Ya bak, bu müthiş bir şey abi. 1930'da yapılmış bir oyuncak bugüne gelmiş ve bugün hala insanları aynı tatta, aynı oranda tatmin ediyor. Aynı oranda keyif veriyor. O yüzden çok değerli bence. Ve Tamagotchi. Galiba son slaytımız mı? Bir bakayım. Son slaytımız olabilir mi Tamagotchi? Bakalım. Evet, Tamagotchi son slaytımız. Arkadaşlar bu Tamagotchi, biz bu arada Burak hocamla stüdyo yayınlarını yaparken bir 90'lar programı yaptık. Orada bunları konuştuk ama canlı yayında hiç konuşmadık. O yüzden ben tekrar gündeme almak istedim canlı yayında 90'ları. Bu Tamagotchi bizde aynı zamanda sanal bebek diye geçiyordu. Yani bugünün çocukları
bilmezler belki. Ya bilseler de yüzüne bakmazlar. Ona çok eminim de. İşte içinde bir hayvan var. Onu o zaman seçemiyordun. Şimdi seçiyorsun. O zaman da seçiliyor muydu bilmiyorum. Bir hayvan seçiyorsun ve onun işte karnı acıkıyor, uyuyor, uyanıyor, tuvaleti geliyor bilmem ne. Böyle basit basit bir şey, ne derler? Basit bir mekanizmayla yapılmış bir oyuncak. E, Saat gibi sesleri var, Tamagotchi. Bir sürü şekli var. Bu muhtemelen Japon oyuncağı falan ama hala günümüzde var. Ben mesela retro şeyleri çok severim böyle. İşte Tamagotchi olsun, Furby olsun. Hala da saklarım yani, bir sürü oyuncağım vardır sakladığım. Onların hepsi çok değerli abi. Daha da değerli hale gelecek. O yüzden varsa da saklayın abi. Gözünüz gibi bakın. Çünkü yarın bulamayacak hale gelebilirsin yani bunu. Bir daha bulamayabilirsin. O yüzden çok önemli. Peki arkadaşlar şimdi bence çok keyifli anılardı 90'lar. Eminim herkes ortalama bir hayat yaşamıştır 90'larda. Yani şu anlamda şöyle söylüyorum. Bir şeyi orada bırakmak güzel. Bak ben bunu seviyorum aslında. Şu slaydı kapatalım mı? Kapatalım slaydımızı. Peki. Yani mesela 90'larda yaşıyoruz. Abi bugün bunlar olmuyor. Olmayacak abi. Olmayacak. Ama bırak o orada kalsın. Yani onu getirme buraya. Mesela genelde büyüklerimiz yapar bunu. Ya işte bizim zamanımızda kapılar kilitlenmezdi. Ya kilitleme hadi bakayım şimdi. Hadi kilitleme. Var mı böyle bir şansın? İşte bizim zamanımızda biz camlar açık uyurduk. Hadi uyu bakayım kaç tane evde ne kalıyor? Ya yok, böyle bir hayat yok artık. Yani işte biz sokakta büyüdük. Evet abi, ben de sokakta büyüyen bir neslim. Ama şu an ben çocuğumu sokağa salamam ki abi. Güvenemiyorum abi. Kimseye güvenemem. Hırsızı mı götürecek, teröristi mi götürecek, şerefsizi mi götürecek? Anladın mı? Güvenip salamıyorsun sokağa çocuğu. Ya o yüzden dönemler değişir. Keşke ben de bu arada aynı fikirdeyim. Keşke olsa. Keşke herkesin birbirine yardım edebildiği, işte komşuluğun gerçekten komşuluk olduğu. Ya bugün abi bir apartmana taşınıyorsun. İnsanlar ilk sana ön yargıyla bakıyorlar. Yani kimse sana ne kadar güzel insanlar gelmiş demiyor. Önce senin işini merak ediyorlar. Ne iş yaptığını merak ediyorlar. Çünkü ne olduğun belli değil ki abi. Her şey olabilir. Her şey olabilir yani. Ya çok önceden bir habere denk gelmiştim. 2 tane üniversite öğrencisi Ortaköy'de bir yerde yaşıyor. Alt katında affedersiniz fuhuşhane varmış. Fuhuş yapılıyormuş. Ve çocuk diyor ki sabah uyandığımda kapıda 10 tane polis vardı diyor. Selam verdim geçtim, bilmiyordum ki altımda fırtınalar kopuyormuş diyor. Şimdi tanımıyorsun ki abi. Tam olarak bundan bahsediyorum yani. Kimse kimseyi tanımıyor. Kimse kimseye güvenmiyor. Çünkü öyle bir dönemden geçiyoruz. Tatlı mı? Değil. Çok tatsız. Ama 90'ları da geri getiremezsin. Yani getiremeyeceksin. İnşallah o günlere geri döneriz. Yani inşallah o günlerin daha iyisi, daha güvenilir bir ülkede yaşamak, daha huzurlu bir ülkede yaşamak. Ama çok mümkün gözükmüyor. Abi ortalama diyorum ya sana, işte o zamanlarda herkes, adam armatör de olsa evinde aynı biblo var. İşte fabrika işçisi de olsa, yani anlamda söylemiyorum, yanlış anlaşılmasın. Ötekileştirmek için söylemiyorum ama o farklar gözükmüyor yani. Zenginler abi bir yerde oturuyorlar. Anladın mı? Belli semtlerde oturuyorlar. Onlar zaten babadan zenginler. Ya senin benim gibi değiller onlar. Onlar orada doğmuş büyümüşler. Yani onlar 100 yıl da geçse zengin yaşayacaklar bu hayatı. Ama biz işte ortalama semtlerde oturuyor ama o adamın eviyle senin evinde aynı eşyalar var. Bak bu paha biçilemez bir şey. Yani o adamda da aynı biblo var. Sende de. Eskiden insanlar birbirlerine sigara ikram ederlerdi. Sağlığa zararlı. Yani misafirliğe gittiğinde biliyorsunuz değil mi? Böyle kristal camların içerisinde misafire sigara ikramı diye bir şey vardı. Şimdi 100 lira abi en kötü sigaraya. Nereye ikram ediyorsun yani? Edemezsin. Şimdi hadi gel geri getir bakalım bunu. Kimse evinde sigara içemiyor çünkü sigara kokusundan artık rahatsız olunuyor. O zaman olunmuyor muydu? Bilmiyorum ki abi. Uçaklarda sigara içiliyordu. Otobüslerde sigara içiliyordu. Şimdi bugün
Bak, bu bir anlayış mıdır? Bu bir özveri midir? Bu bir cehalet midir? Ben bilmiyorum ama şunu biliyorum. Şimdi sen bugün uçakta giderken yanındaki adam fosur fosur sigara içse, kardeşim yeter ya dersin değil mi? Boğuldum dersin yani mesela. Hani abi o zaman insanlar demiyormuş demek ki. Düşünsene, otobüste gidiyorsun. Cam yok, bir şey yok. Yani açılan cam yok. İçeride sigara içiyor insanlar. Bilmiyorum yani, o dönemin hoşgörüsü müydü? Ya da insanlar hani şey gibi bundan rahatsız olmuyorlardı. Şimdi oluyorlar. Bilmiyorum yani, bunlar değişen kültürler. İşte eskiden hani şeyde anlatıyordu ya, işte açsana lan camı. Yok ki şimdi şu hareket yok yani, hani cam açamıyorsun işte. O gün Burak hocamla konuştuk, işte lostralar, şemsiye tamir. Bugün şemsiye tamircisi var mı abi? Şemsiye tamircisi diye bir şey var mı mesela? Yok. 100 liraya şemsiye alıyorsun, atıyorsun abi. İşte tam olarak bu. Kaybolan kültürler, kaybolan dönemler, ama yenileri geliyor. Yenileri gelmeye devam edecek. O yüzden evet, 90'lar keyifliydi. Evet, 80'ler belki, hani 80'ler biraz darbe dönemleri falan, tatsızlıklar vardı ama 90'larda çok böyle şeyler yaşanmadı. Daha keyifli bir dönemdi. En azından biz öyle olduğunu biliyoruz. Ama geçti artık. Yani bakın, çok güzel şeyler gördük. Çok güzel şeyler paylaştık. Hepiniz bir yerlere gitmişsinizdir. Ama bırakın onlar anılarda kalsın ki orada değerli kalsın. Yani çok kurcalamamak lazım. Bir de biz tabii yani 80'leri çok net hatırlamıyoruz ama bu programın bir de 80'lerini yapmak istiyorum ben. Yine tabii çalışacağız üstüne, bakacağız neler olmuş, neler bitmiş 80 döneminde. O dönemler biraz daha, dediğim gibi ya, şeye göre, 90'a göre biraz daha keyifsiz ama biz yine onu da işleyelim diyoruz. Peki, 57 dakika oldu arkadaşlar. Burak hocamın bugün dersleri vardı, o yüzden gelemedi daha doğrusu. Bu hafta içi yeni bir konuğumuz var. Bir oyuncu konuk ağırlayacağız. Televizyonu konuşacağız, sahneyi konuşacağız, tiyatroyu konuşacağız. Türkiye'de sahne hayatı ne kadar doğru, ne kadar yanlış, ne kadar zor, ne kadar kolay, bunları konuşacağız. Bizim görmediğimiz perde arkasını konuşacağız. Çok değerli oyuncu arkadaşım gelecek. İsmini vermeyeyim, sürpriz olsun. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Başta söylediğimi bir daha söyleyeyim. Arkadaşlar, bir haftalık ara vermemizin sebebi tamamen geçen hafta yaşadığımız kötü olaydan kaynaklanıyor. 20 tane evladımızı toprağa verdik. 20 tane evladımızı toprağa vermişken de bizim gelip burada program yapmayı çok uygun görmedik. Dediğim gibi abonelerimizden azalanlar olmuş ama canları sağ olsun. Biz programı bırakmadık. Maalesef YouTube'un da böyle bir hain durumu var. Birazcık ara verdiğin zaman hemen seni bir yerlerden kaldırıyor. Yokmuşsun gibi davranıyor. Ama biz ölmedik, buradayız. Keyifli akşamlar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bu hafta içi canlı yayınlarımız, dinamik canlı yayınlarımız devam edecek. Keyifli akşamlar, görüşmek üzere.